Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, enfes bir katmer tarifimle geldim. Tüm püf noktalarını anlatacağım tarifimin sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. O zaman sizlere daha fazla bekletmeden buyurun tarife geçelim. Tarifim için uygun bir yoğurma kabına 4 su bardağı elediğim unu ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ilave ettim ve aldığı kadar suyu ilave ederek özlü, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurmaya başlıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 ml su bardağıdır. Sizler ununuzun miktarını artırarak daha fazla katmerler elde edebilirsiniz. Bu tarz hamur işi tariflerinde en önemli püf noktası hamurunuzu güzel, özlü bir şekilde yoğurmaktır. Eğer hamurunuzu güzel ve özlü bir şekilde yoğurursanız yaptığınız katmerler veya hamur işleri oldukça lezzetli ve güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi hamurumu yeteri kadar toparladım. Şimdi biraz daha yoğurup masama alacağım. Masada da yaklaşık bir 3-4 dakika kadar daha yoğuracağım. Bu şekilde hamurumu dinlendireceğim. Beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle paylaşabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamurumu güzelce masamda yoğurduktan sonra şimdi bir poşete geçiriyorum. Yaklaşık yarım saat kadar hamurumu dinlendireceğim. Gördüğünüz gibi hamurum yeterince kendini saldı. Yarım saat kadar dinlendirdim. Şimdi tekrar masama aldım. Masamı hafif unladım ve şimdi hamurumu biraz toparlayacağım. Hamur kartımla 4 tane eşit bezeye ayıracağım. Dilerseniz daha küçük bezeleri ayırabilirsiniz. Daha fazla katmerler de elde edebilirsiniz. Hamurumun mayalı bir hamur olmamasına rağmen hamurumun kenarlarında çıkan baloncukları görüyorsunuz. Bu hamurun çok iyi bir şekilde yoğurmuş olduğu anlamına geliyor. Ve şimdi de katmerlerimin arasına süreceğim 150 gram tereyağını ocağımda ısıtıp soğutacağım. Şimdi de dinlendirdiğim hamurları teker teker önce merdane ile daha sonra da oklavayla açmaya başlıyorum. Hamur yumuşak olduğu için dilediğiniz kadar un kullanabilirsiniz hamurunuzu açarken. Şimdi de gördüğünüz gibi oklavayla yeteri büyüklükte, çok ince olmayacak şekilde hamurumu açmaya başlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazarsanız sizlere görür görmez dönüş sağlarım. Şimdi de erittiğim tereyağın üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekliyorum. Sıvı yağ katmerlerinizin daha çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Şimdi de bir fırça yardımıyla hamurumun her tarafına gelecek şekilde gördüğünüz gibi yağımı sürüyorum. Her zaman yaptığım bir tariftir. Tarifimi denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Ölçülerine ve miktarlarına uyarak yaparsanız sizler de çok lezzetli, çok güzel katmerler elde edersiniz. Gördüğünüz gibi hamurumu elimle birazcık açtım, genişlettim. Şimdi de merdane ile açabildiğim kadar açacağım. Daha sonra da oklavayla aynı şekilde devam edeceğim. Videonun da başında söylediğim gibi gerçekten iyi hamur işleri yapmak için hamurunuzu çok güzel bir şekilde, özlü bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Bu kısım çok önemli. İleriki zamanlarda bu şekilde sizlere daha kolaylık sağlayacaktır. Daha kolay açılmasını sağlayacaktır. Hamurumu yeteri büyüklükte açtıktan sonra gördüğünüz gibi tekrardan tereyağı karışımını hamurumun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu kısımda bol miktarda yağ sürmenizi tavsiye ediyorum. O şekilde hamurlarınız daha kat kat, daha tel tel ayrılacaktır. Tüm hamurlarımı bu şekilde açtıktan ve yağladıktan sonra bir tepsiye alıyorum. Daha sonra tekrardan bir merdane yardımıyla hamurlarımı açacağım. Gördüğünüz gibi hafifçe masamı unladım.
Katmerlerimi masama koydum ve kare olacak şekilde tavanızın büyüklüğüne göre hamurunuzu açabilirsiniz. Yapılışı gerçekten çok kolay, az malzemeyle yapabileceğiniz bir tarif. Tarifimi mutlaka deneyin derim. Dilerseniz bu şekilde peynirli, patatesli, farklı iç harçları kullanarak da farklı katmerler yapabilirsiniz. Şimdi de tüm katmerlerimi açtıktan sonra tavamı yağladım tereyağına. Şimdi de üzerine katmerimi koydum. Ocağımın ateşi orta ateşte olması gerekiyor. Üzerine hafif tereyağı sürdükten sonra gördüğünüz gibi hamurlarım yavaş yavaş kabarmaya başladılar. Dediğim gibi hamurunuzu gerçekten güzel özlü bir şekilde yoğurursanız hamurlarınız mayalı bir hamur gibi gördüğünüz gibi kabarır ve gerçekten çok lezzetli olurlar. Şimdi de diğer tarafını çeviriyorum. Tekrardan üzerine hafif bir tereyağı gezdiriyorum ve bu şekilde servis tabağıma alacağım. Sabah kahvaltılarınızda veya yemeklerinizin yanına, 5 çaylarına çok kolay bir şekilde, pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tüm katmerlerimi bu şekilde tavada arkalı önlü kızarttıktan sonra servis tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi hepsi de kızardılar ve ne kadar lezzetli olduklarını sizler de görüyorsunuz. Umarım sizler de tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Ve şimdi de sizlere doku testini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten kat kat tel tel ayrılan çok enfes bir tarif oldu. Vermiş olduğum tüm püf noktalarına uyarak sizler de bu şekilde çok lezzetli katmerler yapabilirsiniz. Çayınızın yanına, sabah kahvaltılarınıza gerçekten enfes ve mükemmel bir tarif olacaktır. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka tariflerde ve başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.